Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç şerbetleme tekniğiyle şahane bir baklava tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 adet küçük boy yumurta, çeyrek çay bardağı ılık su, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, çeyrek çay bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı sirke, yarım paketten daha az kabartma tozu, bir fiske tuz uygun bir kaba alınır ve pürüzsüz olana kadar karıştırılır. Üzerine azar azar un ilavesi yapılarak yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğrulur. Toplamda 3,5 çay bardağına yakın un kullandım. Hamur toparlandıktan sonra tezgah üzerine alınır. 2-3 dakika pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam edilir. Yoğurduğumuz hamuru 8 eşit bezeye keselim ve yuvarlayalım. Yuvarlanan bezeler uygun bir tabağa alınır. Altı ve üzeri bolca unlanarak üzerini hava almayacak şekilde kapatılır. En az 1 saat dinlenmeye bırakılır. Dinlenen bezelerden 2 tanesi tezgah üzerine alınır. Nişasta ve un karışımı ile üst üste alınarak oklava yardımı ile ince olana kadar açılır. Hamurumuzu dinlendirdiğimiz için çok kolaylıkla açılıyor gördüğünüz gibi. Hiç zorlamayan bir hamurdur. Baklava yapmayı bilmeyenlerin bile kolaylıkla açabileceği şahane bir baklava hamuru. İnce olana kadar hamurumu büyüttüm, gördüğünüz gibi incecik oldu. Yufkamı ikiye katlıyorum. Küçük bir fırın tepsisini üzerine alıyorum ve fırın tepsisi ebatında keserek yufkamı tepsime döşüyorum. Büyük parçayı tepsinin altına ve küçük parçaları üzerine olacak şekilde döşüyorum. Tekrardan 2 bezeyi üst üste alarak nişasta ve un karışımı ile oklava yardımı ile ince olana kadar açıyorum. Açtığım yufkayı ikiye katlıyorum. Aynı fırın tepsisinin ebatında keserek tepsiye döşemeye devam ediyorum. 4 bezeyi alta, 4 bezeyi üzerine kullandım. Arasına bolca orta şekilli ceviz kullanıyorum. Bolca ceviz serperek yayıyorum tepsime. Dilerseniz Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Ve tekrardan 2 bezeyi üst üste alarak ince olana kadar açmaya devam ediyorum. Açtığım yufkayı ikiye katlıyorum ve fırın tepsisi ebatında keserek tepsinin üzerine döşemeye devam ediyorum.
Son 2 bezemi de tezgah üzerine alarak bolca nişasta ve un karışımıyla ince olana kadar açıyorum. Açtıktan sonra yufkamı 2'ye katlıyorum. Fırın tepsisi ebatında muntazam bir şekilde keserek fırın tepsime döşüyorum. Son katlar olduğu için özenli bir şekilde döşemeye dikkat ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi kısa sürede baklavamız hazır. Keskin bir bıçak yardımıyla iri kareler halinde baklavamı kesiyorum. Bu baklavanın özelliği iri kareler halinde kesilmesidir. Baklavayı keserken dibine kadar kestiğime emin oluyorum. ...125 gram eritilmiş saf tereyağı, 125 gram sıvı yağ karışımını baklavanın üzerine eşit bir şekilde dökerek yayıyorum. Önceden ısıttığım 170 dereceli alt üst fırında ilk 20 dakika pişirmeye bırakıyorum. Üzerine bir tepsi kapatarak daha sonra kademeli olarak düşürerek 160 derecede üzeri de tepsi kapalı olarak 1 saat pişirmeye bırakıyorum. Şerbeti için 3,5 su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye alıyorum. Üzerine 2 su bardağı soğuk süt ekliyorum. Ve tenceremi ocağa alıyorum. Sürekli karıştırarak şekerin erimesini sağlıyorum. Şeker eriyene kadar kaynatmaya bırakıyorum. Fazla kaynatmayacağız. Şeker eridiği gibi altını kapatmamız yeterli olacaktır. Normal baklava şerbeti gibi kaynamıyor. Şekerin erimesi yeterli. Evet, gördüğünüz gibi şekerim eridi. Altını kapatıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı soğuk süt ilavesi yapıyorum. Karıştırıyorum tekrardan. Üzerine 400 gram kutu krema ekliyorum. Evet, karıştırarak soğumaya bırakıyorum şerbetimi. Evet, 1 saat üzerinde tepsi kapalı bir şekilde pişti. Daha sonra tepsiyi aldım. Üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye devam ettim. Fırından çıkarttım ve soğumaya bırakıyorum. Bu baklavanın özelliği hem baklava soğuk hem şerbet soğuk olarak şerbetlenmesidir. Evet, soğuk baklavama soğuk şerbetimi hepsini döküyorum. İlk aşamada yarısını döktüm. Çektikten sonra kalan yarısını döküyorum. Evet, 1 saat sonra üzerine ince rendelenmiş bolca çikolata serpiyorum. Evet, aralara Antep fıstığı serperek en son baklavamın servisini bitiriyorum. Bu baklava en az bir gün buzdolabında beklemelidir. Ertesi gün servis yaparsanız daha lezzetli olacaktır. Evet, soğuk soğuk ikram edilen şahane bir baklava tarifi. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.
Evet, ben size göstermek için 2 dilimimi çıkartarak gösteriyorum. Tekrardan yerine koyuyorum. Yemeyeceğiz. Bir gün sonra ikrama hazırlıyorum.